Evet, çok hastayım ya. Hastayken bile hala bir sistem uzmanı. Neyse, YouTube'a kaç gündür içerik atamıyoruz, hastayız diye. Neyse. Bugün halledeceğiz. Bugün güzel içerikler çekmeyi planlıyorum. Oh, en sevdiğim. Yani kanala hoş geldiniz dostlar. Bilin bakalım bugün ne içeriği çek. Tabii ki de distro incelemesi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Linux'ta içerik üretiyorum. Çok. Bildiğiniz üzere arkadaşlar YouTube'da Linux içerikleri üretiyorum. Eğer içeriklerimin daha sık gelmesini ve daha kaliteli olmasını istiyorsan videoma like atabilirsin. Çünkü bunlar oldukça ben daha çok video çekmeye hevesleniyorum. Tabii son 5 gündür kanala video gelmemesinin sebebi bunlar değil. Gayet güzel geri dönüşler aldım aslında. Çok hastayım. Bunu bana çok fazla kişi söylemişti. Ben de çekmem gerektiğini hissettim artık en sonunda. Gelin bunu sizle beraber bir inceleyelim. Kurabiye istemez aga. Potansiyelini ortaya çıkart. Neyse, yanlış çeviriyorsam da hakkınızı helal edin. Bir Linux sistem yöneticisi güçlü, eğlenceli, keşfedilebilir ve özgür bir kullanım sağlıyormuş bize. Teşekkür ediyorum. Beta'ya girmiş abi. 24.04 çekirdeği herhalde bu LTS dediği. Beta'ya girmiş ama biz onu kullanmayacağız abi. Niye onu kullanmayacağız? Çünkü genelde beta'da olan şeyler sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Biz en son çıkan düzgün sürüm neyse onu indirip kullanacağız. PubOS ile tanışalım. Neymiş bu? PubOS Workflow Customization. Bu nasıl customize edildiğini mi gösteriyor bize? Start with the launcher that's now front and center. Press Super or click the launcher icon in the dock. From here, you can quickly launch Ya tamam, biraz uzadı. Ben hemen hallederim kanka. Teşekkür ederim. Evet. İş akışı. Hızlı yönlendirici için dizayn edilmiştir. Kolay bir kullanıcı arayüzü sağlar diyor. Kolay organize edilebilir ve akıcıdır diyor. Yani kasma falan yapmaz diyor. Kullandığımız sistem yöneticimiz bizi teşvik etmeli, heyecanlandırmalı, böyle cesaretlendirmeli diyor. Bizim diyor önümüze engel olmamalı diyor. Yani burada öyle bir anlam demek istemiş arkadaşlar. Customize edebilmek için de diyor. Kolay diyor. Customize edebilirsiniz diyor. Diğerlerine nazaran diyor daha hani kişiselleştirilebilir diyor diğer işletim sistemlerine göre. Onu göreceğiz. Diğer özellikler. Evet, hibrit grafik hakkında daha fazla performans alınabildiğini duymuştum ve aynı zamanda daha fazla performans alırken de laptopların şarjlarının daha uzun gittiğini duymuştum. Oyun kısmına bakalım. Steam, Lutris, Game Hub bizim oyun kütüphanemizden bunları bedavaya seçebilirmişiz diyor. Teşekkür ederim. Hardware made for PubOS. Laptoplarda güzel bir şekilde çalışabiliyormuş. Masa üstünde çok güzel bir şekilde çalışabiliyormuş ve iş istasyonlarında çok güzel bir şekilde çalışabiliyormuş. Allah'ım nasip ederse bir tane ben de iş istasyonu kurmak istiyorum dostlar. Burada GitHub sayfasını, dokümanlarını ve pub chat'i görebilirmişiz arkadaşlar. Girdik buradan muhtemelen aynen bir hesap oluşturuyoruz. Verilerimizi kaydedebiliyoruz hem de muhtemelen yapımcılarla iletişime geçebiliyoruzdur diye düşünüyorum buradan. Hadi gelin bize destek olmak için. Evet abi, gördüğünüz gibi biz de kayıt olduk. Desteğimizi verdik. Teşekkür ederiz PubOS diyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yapabileceğimiz son işlem artık bunu indirip sanal makinemize kurmak olacak. Arkadaşlar siz olun, meyvenizi yiyin, hastalanmayın, akıllı olun, o pis şeyler yemeyin. Bak burada güzel bir şeyle karşılaşıyoruz şu an. Diyor ki LTS için ayrı bir kurulum ekranı. Bak burada güzel bir bilgilendirme vermiş. Sistem özellikleriniz 4 GB RAM, 16 GB depolama ve 64 bit prosesör kullanıyorsanız demiş bunu indirebilirsiniz demiş. Kullanılan bilgisayarlardaki AMD grafik işlemcisi ya da Nvidia grafik işlemcisi 1600 mesela bak 1600 serisine geçmiş. 1650, 60, işte 2000 serisi, 3000 serisi, 4000 serisi, RTX gibi kullananlar da demiş bunu indirebilirler demiş. Raspberry Pi'nin videosunu çekmedim fakat onun da videosunu çekeceğim. Aslında çok faydalı bir araç. Hackerlık yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Hani bir USB'ye takınca bilgisayara ekleniyor. Neyse biz burada tutup da Nvidia'yı kuracağız arkadaşlar. Şimdi aslında sanal makinede çalıştıracağım fakat bilgisayarıma uygun olanı kurmak istiyorum. Evet dostlar, sanal makineyi hazırladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi Arch Linux'tan giriş yapıyoruz. Bunun adını PubOS koyacağım. Değil mi? 6 GB RAM verdim. 8 tane çekirdek verdim. Sonrasında 40 GB da hafıza verdim. Şimdi Network Selection'a bakmak isteyen varsa NAT kullanıyorum. NAT da benim kendi bilgisayarımın IP adresiyle çıkış yapacak internete. Ekstra bir Read köprüsü kurup uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çok da işimiz yok. Sunucu kurmuyoruz sonuçta. Evet arkadaşlar, sisteme giriş yapmış bulunmaktayız şu anda. Varsayılan GNOME'la geliyor anladığım kadarıyla. Yani dostlar şunu unutmayın, sanal makinedeyiz. Sanal makinede problemler yaşanır. Olur o kadar. Bir şey yok. Buradan Türkçeyi seçelim arkadaşlar. Diller Türkçe olsun. Alt Q bunu seçeceğiz. Evet. Klasik bir installer seçeneği görüyoruz. Sadece güzel yapmışlar. Tatlı yapmışlar yani. Beğendim bunu. Clean install diyelim. Select drive. Tamam. Teşekkür ettim. Sil ve kur. Şöyle Türkçe Q klavyeyi direkt kullanamıyoruz. Şifre 1 2 3 4 abi zaten. 8'den kısa olamaz. 5 6 7 8.
dostlar bu kadar. Next'e tıklayalım. Diski şifreleyelim mi diye sordu. Az önce çok hızlı geçti. Evet, şifreleye bastım. Evet, sürücü bölümleri yükleniyor. Dost, kurulum bittikten sonra ana ekrana geçerken sizi tekrar orada karşılayacağım. Kurulum tamamlandı. Cihazınızı yeniden başlatın diyor. Basalım. Suda emir keleş yaşasın. Tamam, tıkladım. Şifre nedir? Şifre 1'den 8'e kadar abi. Wow, evet. Tercih edilen yerleşimi seçerek masaüstünü kurmaya devam et. Şu mu oluyor? Evet, sanırım bu oluyor. Türkçe kurunca arkadaşlar bu tarz çeviri hatalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Tamam, genişlemeyen olsun bizimki o zaman. Yaşasın. İleri. Üst çubuğu düzenle. Şurayı tamam. Çalışan uygulamaları tamam. Bu da okey. Burası da güzel. Uygulamaları uygulama başlatıcısından aç veya aralarında geçiş yap. CTRL 1, 2, 3, 4 ile uygulama arasında geçiş yapabiliyorum. Tamam, güzel bir özellik. Daha kolay gezinmek için jestleri kullanın. Çalışma alanları ve pencere görünümünü açmak için solda 4 parmak kaydırmayı, uygulamaları açmak için sağda 4 parmak kaydırmayı vesaire vesaire. Tamam, burada şöyle güzel bir şeyin altını çizmek istiyorum. Anladığım kadarıyla bu adamların işletim sistemleri dokunmatik bilgisayarlar içinde gayet güzel çalışıyor. Tamam, bunu okeyledim abi. Bende yok, o yüzden geçiyorum. Bu arada havası var değil mi? Size de öyle geldi mi? Sanki telefon işletim sistemi yüklüyormuşuz gibi bir hava geldi mi size de? Saat dilimi. İstanbul. Tamam, bunu alalım. Biz UFC 3'teymişiz. 12.24. Doğru. Bizim zaman dilimimiz 12.24. Tebrik ederim. İleri diyelim. Çevrim içi hesaplarınızı bağlayın. Tamam, çok güzel. Şu an herhangi bir şey bağlamayacağım ama bunu şimdiden yaptırıyor olması güzel. Bak, Nextcloud. Şuraya hemen bir link koydum arkadaşlar. Siz de kendi evinize Google Drive yerine kendi kurduğunuz sunucu bulutunu kullanmak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Tam o videonun o dakikasına götüreceğim çünkü sizi. Evet, bakıyorum burada başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tümü bitti. PopOS kullanıma hazır. Seveceğinizi umuyoruz. Ben de sevmeyi umuyorum abi. İzleyicilerin ve benim göz sağlığımız için bunu yapmam lazım. 60 Hz'den yukarısını çıkartamıyoruz sanal makine. Oh be. Gençler, bir gözümüz iyi oldu değil mi? Sanki bir körlüğümüz gitti gibi. Olaya giriş yapıyorum bak. Lutris'i ve Steam'i görüyorsunuz. Yani PopOS'i o indirdiğimde ben oyun oynayabilecek miyim diyen arkadaşlar için tada! Gördüğünüz gibi mağazasından direkt yükleyebilirsiniz. Mağazasında başka neler var acaba? Geliştirme diyor. Mesela burada yazılım geliştirmeler falan mı? Geliştirme. Bak, tam da gördüm işte. Cosmic Terminal. Ondan sonra Bluefish Editor. Web geliştirme ile alakalıydı o da, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra burada ben kaydırıyorum. Hızlı hızlı bakabilirsiniz hangi uygulamalar olup olmadığına. Benim bildiğim bir uygulama var mı ona bakıyorum da ne kadar cahilim abi. Bildiğim hiçbir şey yok ya. Eğitim. Eğitimle alakalı uygulamalar varmış burada. Japaçar. Japaçar. Burada anime izleyen arkadaşlarımız gelip Japonca öğrenebilirler. Biz arkanızdayız her zaman. Mikroskopik Traffic Simulation. Bu neymiş lan? Burada trafiği simüle edebileceğimiz bir şey var herhalde. Bak, bu çok enteresan geldi. Bunu deneyeceğim birazdan. Peki, abone olun, like atın. Evet abi, burada başka bakalım hangi uygulamalar var. Finans da neler var? Bankalar falan mı? Diyeceğim de kimin bankası? CoinCore, tamam, güzel. Burada yönlendiriciler de belki olabilir. Hani paranızı şöyle harcayın, böyle harcayın. Yatırımlarınızı kontrol edin diyor. Mesela burada işte o borsaları canlı olarak izleyebildiğiniz uygulamalar var arkadaşlar sanırım. Çok da bilgi sahibi olmadığım için hızlı geçiyorum. Yani eğlence ve oyunlar. Evet, zaten benim takipçilerimi indiren kısım burası. Herkes her yüklediğim işletim sisteminde ya abi burada oyun açılıyor mu diye bir soru geliyor çünkü. Evet abi, senin için bakıyorum buraya. Burada böyle oyunlar da var diyor. Steam falan da vardır ama herhalde. Bak abi, Heroic Games de var. Heroic Games'in ne olduğunu bilmeyenler için hemen şuraya bir link atıyorum. Oraya gidip Heroic Games'in ne olduğunu izleyebilirsin ama kısaca ben sana anlatayım. Heroic Games, Epic Games, Amazon Games, GOG Games, Legacy Games oyunlarını tek bir kütüphanede toplayabilen bir oyun kütüphanesi gibi düşünebilirsin. Sistem bir tık kasmaya başladı. Anladığım kadarıyla sanal makine olmasının verdiği bir şey var tabii abi. Hani ister istemez kasıyor. Ondan sonra burada ofis programları var. Bak, bu çok güzel. Mesela Linux indiren arkadaşlar hep soruyorlar. Ya ben günlük işlerimi halledebilecek miyim peki Linux yüklersem diye. Tabii ki de halledebileceksin. Bak, burada bir ton uygulama var. Birazdan da burada göremesek de LibreOffice uygulamalarını da açarım. Hatta bak, direkt şöyle. Ya burada bir ton uygulama var. Burayı inceleyebilirsiniz. Bak, gördüğün gibi LibreOffice'in bütün uygulamaları var. LibreOffice ne diyecek olabilirsin. LibreOffice abi Microsoft'un ofis programlarının aynısının açık kaynak versiyonusu. Ben hayatım boyunca hep LibreOffice kullandım. Hiç Microsoft'un bir ofis programını kullanmadım. Şimdiye kadar da hiçbir eksikliğini hissetmedim kankam. Ne yalan söyleyeyim. Burada başka nelerimiz varmış abi? Yazı ve dil diyor. Burada anladığım kadarıyla diction, yani sözlük falan olabilir. Çeviri olabilir. Evet arkadaşlar, hatırladığımız kadarıyla PopOS zaten apt paket yöneticisini kullanıyor olması lazım. Sudo apt update atalım bir. Arkadaşlar bir update atalım önce. Tamam, upgrade komutunu da çalıştıracağım. setxkb map tr
yazdığımda klavyemin artık aynen Türkçe'ye dönüyor olması lazım. Şurayı temizleyelim. APT upgrade yes diyelim. Direkt otomatik atsın upgrade'i. Şimdi dostlar şu şekilde sistem açıldığında bunu hep yapmanız lazım aslında. İlk yapacağınız iş dostlar sistemi bir güncellemek olsun her şeyden önce. Bazı paket gereksinimlerini yüklüyor çünkü bu şekilde. Dediğim gibi sanal makinedeyiz. Biraz kasıyor. Kasması da normal. Evet abi bakıyorum. Başka neler var? Abi başka burada kişisellik ve gizlilik, hani gizlilik esastır. Kanalımızda gizlilik esastır. Evet abi burada şunu büyük ekran yapabilir miyim? Daha rahat olacak eminim ki herkes için. Firewall var. Easy SSH var. Tamam. Firewall Configuration. Güzel uygulamalar var burada. NPass. Bu da şifre yöneticisiydi galiba. Burada da gelip bakarak arkadaşlar indireceğiniz uygulamalara bakabilirsiniz. Geniş bir. Ondan sonra markette başka hani değinmek istediğimiz bir şey kalmadı. Media Production'a da bakalım. Media Production'da da gördüğünüz gibi OBS Studio vesaire. Hani piyano daha iyi çalmak istiyorsan diyor. Artık bilmiyorum. Ben piyano çalmıyorum arkadaşlar. Evet bakıyorum abi OBS Studio. Tamam güzel. Tamam buraya da bakabilirsiniz. Yani klasik bir Media Production gerçekten de. Medya uygulamaları var. Tamam abi mağazamız bu kadar. Ben biraz da sistemin içinde gezmek istiyorum. Burada aslında klasik bir GNOME'a benzeyen bir arayüz görüyoruz. Office Pro. Bak burada hepsini aslında şey yapmış. Hepsini pencerelemiş ve klasörlemiş. Bak bu çok güzel bir şey. Ev kütüphanesi diyor. Burada Firefox'un varsayılan geldiğini görüyorsunuz. Bir girelim bakalım Firefox'ta neler var. Browser yapmak ister misin diye soruyor. Bunun başka browser'ı ne vardı ki? Kendine özel browser var mı? Acaba dedim Papayats'ın kendi browser'ı mı var? Çünkü bazı dağıtımlarda yapıyorlar. YouTube'a bir girelim bakalım dostlar burada neler var. Arkadaşlar çok kaliteli bir kanal buldum. Gelin bakalım bu kanal neymiş. Kendi videomuzu izleyelim. Teşekkür ederiz YouTube bize 2 reklam izlettiği için. Bu kanal kaliteliye benziyor dostlar. Buna abone olalım hemen. Arkadaşlar şerefsiz 6 gündür video yüklemiyormuş. Sövün. Dostlar onun dışında bir şu wallpaper'ı değiştirmek istiyorum ya. Papayats'ın hangi wallpaper'ları var acaba? Cosmic. Oh yeah. Bunu yapan arkadaşlar robot sevdiğini zaten biliyorum. Güzel arka planları var. Çalışma alanları diyor. Burada çalışma alanları derken hocam nedir mesela bu? Bunu açıp kapatabiliyoruz. Tamam açık kalsın şimdilik. Dostlar ben bu işletim sistemini beğendim ya. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani standart bir kullanıcı için bence çok tatlı abi. Yani Windows kullanacağına gel bunu kullan kankam. Çok tatlı. Her şey elinin altında. Yani ulaşımı kolay. Show Launcher diyor. Tamam uygulamalı direkt buraya yazabiliyoruz. Mesela Firefox olsun. LibreOffice uygulamaları olsun. Bu arada LibreOffice uygulamalarını indirmek için göstermiştim ama varsayılan varmış. Güzel. Monitör güzel bak. Ondan sonra Nvidia ile alakalı evet bakalım abi. Çok güzel. Burada Nvidia uygulamamızın bize varsayılan olarak geldiğini görüyoruz. Workspace'lere bakalım. Dostlar bunu da hemen anlatayım size. Bu olay aslında çok güzel bir olay. Şimdi bak burada ben Firefox açtım tamam mı? Atıyorum uç birim açtım. Ayarları açtım. Burada 3 tane şeyimiz var. Buraya tıklıyorum. Buraya geçiyorum. Tamam artık ben burada başka bir şeyler üzerine çalışabilirim mesela. Şunun kısa yolu vardır ve arttırabiliyorsunuz sayısını. Onu biliyorum. Yani bunu arttırıp kısa yolları ekleyebiliyorsunuz. Sen hızlı bir şekilde workspace'ler arasında geçiş yapabiliyorsun yani. Evet abi başka bir şey de yok herhalde. Text editor. İşletim sistemi bu kadar arkadaşlar. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi workspace'ler arasında şuradan da hızlıca geçiş yapabiliyormuşsunuz. Şöyle küçültelim işletim sistemimizi ve buradan çıkış yapalım. Power off. Evet arkadaşlar sizin de huzurlarınızda burada Papayats'ı siliyoruz. Evet dostlar umarım keyifli bir video geçirmişsinizdir. Farkındayım 6 gündür video atamıyorum. Çok hastalandım ve yeni bir pencere yöneticisi denemiştim söylediğim gibi. Eğer Hyperland'in nasıl gözüktüğünü vesaire onunla alakalı bir bilgi istiyorsanız onun videosunu çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyifli vakit geçirmişsinizdir arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlara atabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edip YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Eğer videolarım size güzel geliyorsa beğeni atıp zilleri açmayı unutmayın. Eğer beğenmiyorsanız da dislike atıp yorumda küfürler savurabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Gel. Gel kapanış sen gel. Abone oldu.